Siyah sakal yosunu. Akvaryum hobisinin belki de en sinir bozucu problemi. Ve dürüst olayım, ben bir noktada tankı komple bozmayı bile düşündüm. Ama sonra sistemi tamamen değiştirerek bu yosunu kontrol altına almayı başardım. Akvaryumunu ilk kurduğun günleri hatırlıyor musun? O ilk günler. Su tertemiz, bitkiler canlı, dekorlar yerli yerinde. Akvaryuma her baktığında insanın içi açılıyor. Uzun bir araştırma yaptın, iyi bir zemin seçtin. Güçlü bir ışık aldın ve bitkilerin için en doğru sistemi kurmaya çalıştın. Ama sonra bir sabah akvaryuma baktın ve o görüntüyü gördün. Dekorların üstünde, bitki yapraklarında, siyah, sert, tüylü bir şeyler belirmeye başladı. İlk başlarda çok önemsemedin. Biraz yosun işte. Balıklar yer, karidesler temizler, geçer dedin. Ama geçmedi. Hatta sen temizledikçe sanki daha da yayıldı. Ve bir noktadan sonra şunu düşünmeye başladın. Acaba ben bu akvaryumu komple bozsam mı? Bu videoda bu problemi çözeceğiz. Siyah sakal yosunu yani BBA neden çıkar ve neden bu kadar inatçıdır? Ben kendi tankımda bu yosunla nasıl mücadele ettim? Bu videoda sana şunu sık, ertesi gün akvaryum tertemiz gibi bir masal anlatmayacağım. Çünkü siyah sakal yosunu öyle bir şey değil. Kalıcı ve kesin sonuç veren yöntemleri anlatacağım. Önce düşmanı tanıyalım. Evet, adı siyah sakal yosunu ama aslında kırmızı algler arasında yer alır. Bu yosun sıradan, yumuşak bir yeşil yosun gibi değildir. Kolayca kopmaz, balıklara da çok yanaşmaz. Karidesler çoğu zaman umursamaz. Bitkinin yaprağına, kayaya, dekora resmen yapışır. Çünkü zamanla yüzeyinde sertleşmiş bir yapı oluşur. Yani sorun senin karideslerinin tembel olmasında değil. Bu yüzden sadece yosun yiyen canlı ekleyeyim sorun çözülür mantığı BBA'da işe yaramaz. Peki bu yosun neden çıkar? BBA genellikle dengesiz sistemleri sever. Akvaryum bitkileri sağlıklı büyümek için 3 temel şeye ihtiyaç duyar. Işık, besin ve karbondioksit. Bu üçlü dengede olmadığında bitkiler zorlanmaya başlar. Özellikle karbondioksit gün içinde sürekli dalgalanıyorsa bitkiler fotosentezde verimli çalışamaz. Bitkiler zayıfladığında ise boşluğu yosunlar doldurur. Siyah sakal yosunu da tam bu noktada devreye girer. Bitkiler ben artık yoruldum derken BBA sahneye çıkar ve tamam burası artık benim der. İşte olayın can sıkıcı kısmı bu. Sen bitkilerini kurtarmaya çalışırken BBA sistemdeki dengesizliği avantaja çevirir. O yüzden siyah sakal yosunuyla mücadelede ilk kural şu. Panik yapmayacağız. Ben bu videoda sana kendi tankımda uyguladığım yöntemi anlatacağım. Çünkü ben de bu yosunla ciddi şekilde uğraştım. Bir şişe kimyasal alıp tamamdır BBA bitti diyemiyorsun. Bu iş tek bir hamleyle bitmiyor. Benim hedefim sadece görünen yosunu öldürmek değildi. Ben siyah sakal yosununu kalıcı olarak sistemimden çıkarmayı hedefledim. Bu yüzden mücadeleye en baştan yani sistemin yükünü azaltarak başladım. İlk hafta boyunca her gün yaklaşık %10 su değişimi yaptım. Burada özellikle büyük ve ani değişimler yerine küçük ama sık değişimler tercih ettim. Çünkü büyük su değişimleri bazen balıkları strese sokabilir. Ama küçük küçük, düzenli yapılan değişimler sistemi yavaş yavaş rahatlatır. Ben bu değişimlerde özellikle ozmoz su kullandım. Neden? Çünkü hedefim tankta biriken yükü azaltmak ve sistemi daha kontrollü hale getirmekti. Tankta yoğun organik atık varsa zamanla fosfat gibi değerler yükselebilir. Fosfat BBA'nın büyümesinde etkendir ama tek başına BBA'nın sebebi değildir. Ama yoğun atık, kirli mekanik filtre, fazla yemleme, zayıf bakımda karbondioksitin dengesiz olması birleştiğinde BBA için çok güzel bir ortam oluşabiliyor. Yani BBA bir anda çıkmıyor. Genelde sistem bir süre boyunca sana uyarı sinyali veriyor. Sen o uyarı sinyalini kaçırıyorsun. Sonra bir sabah akvaryuma bakıyorsun ve siyah sakal yosunu ben geldim diyor. Çözüm planımız şu şekilde olmalı. İlk sistemde biriken yükü azaltmakla başlıyoruz. Sonra mekanik temizliği güçlendiriyoruz ve fosfatı kontrol altına alıyoruz. Karbondioksit varsa stabilize ediyoruz. Yani dalgalanma yaşanmamalı. Bitkileri tekrar güçlendirmeye başlıyoruz. Yani çok fazla yosunla kaplanmış yaprakları buduyoruz. En sonda ise kalan inatçı yosunlara noktasal müdahale yapıyoruz. Yani sıralama önemli. Ben uygulamaya başlamadan önce ilk olarak filtrenin mekanik kısmını temizledim. Süngerleri güzelce temizledim, elyafı değiştirdim. Çünkü filtre süngerleri zamanla ciddi miktarda tortu ve atık tutuyor. Ve sen tankta yosunla uğraşırken filtrenin içinde birikmiş o tortular aslında sistemi sürekli beslemeye devam ediyor. Tabi burada dikkatli olmak lazım. Filtre süngerlerini musluk suyunda yıkamak yerine akvaryumdan aldığın suyun içinde nazikçe temizlemek daha güvenli olur. Böylece yararlı bakterilere mümkün olduğunca zarar vermemiş olursun. Sonra manuel temizliğe geçtim. Ve evet, burada en basit ama en etkili ekipmanlardan biri devreye giriyor. Diş fırçası.
Diş fırçası yardımıyla erişebildiğim bölgelerdeki siyah sakal yosunlarını fırçaladım. Kayaların üzerindeki, dekorların köşelerindeki, ulaşabildiğim sert yüzeylerdeki yosunları mekanik olarak temizlemeye çalıştım. Bu kısım sıkıcı görünebilir ama mücadelenin en vurucu bölümlerinden biri. Çünkü sen yosunu fiziksel olarak akvaryumdan çıkardığında sadece görüntüyü temizlemiyorsun. Aynı zamanda o yosunun bünyesinde tuttuğu besin yükünü de sistemden çıkartmış oluyorsun. Yani her fırça darbesi aslında tanktan biraz daha problem çıkarmak demek. Sakal yosununa tamamen batmış bitkileri ise buladım. Özellikle tamamen kaplanmış, kurtarması zor yaprakları kesmekten çekinmedim. Biliyorum, bazen insan kıyamıyor. Belki toparlar diyorsun. Ama bazen bir yaprağı kurtarmaya çalışırken bütün bir sistemi kaybedebiliyorsun. Ağır kaplanmış yaprakları budamak bitkiye yeni ve temiz büyüme alanı açıyor. Çıkartılabilen kayaları da akvaryumdan çıkarıp dışarıda temizledim. Bu gerçekten çok işe yarıyor. Çünkü akvaryumun içinde uğraşırken hem her yere ulaşmak zor oluyor hem de kopan yosun parçaları tekrar sisteme dahil olabiliyor. Bunun yanında filtreme fosfat tutucu bir materyal de ekledim. Buradaki amaç şu. Eğer tankta yoğun atık kaynaklı fosfat birikimi varsa bunu sistemden yavaş yavaş çekmek istiyoruz. Ama burada da dikkat. Her şeyi bir anda sıfırlamaya çalışmıyoruz. Çünkü akvaryumda ani değişim çoğu zaman iyi bir şey değildir. BBA'yı yok edeyim derken bitkileri ve canlıları strese sokmak istemiyoruz. O yüzden küçük küçük, kontrollü ve sabırlı gidiyoruz. Gübreleme tarafında ise işi sadeleştirdim. 10-15 günlük süreç boyunca azot ve fosfat eklememeye dikkat ettim. Çünkü zaten balık yemlerinden, canlı yükünden ve organik atıklardan sisteme azot ve fosfat geliyor. Bu süreçte sadece mikro element ve potasyum desteğiyle devam etmek daha mantıklı olacaktır. Ama burada çok kritik bir detay var. Sürekli ozmoz suyla değişim yaptığında 5. ya da 6. günden sonra bazı bitkiler zayıflama belirtisi gösterebilir. Çünkü sen suyu seyrelttikçe bitkilerin kullandığı elementleri de seyretmiş oluyorsun. Ben bu yüzden 4. veya 5. günlerden itibaren çok düşük dozlarda mikro element eklemeye başladım. Çünkü amacımız bitkileri cezalandırmak değil. Amacımız yosunun avantajını azaltırken bitkileri tekrar oyuna sokmak. Bu süreçte benim için en kritik noktalardan biri karbondioksit oldu. Ben kendi tankımda karbondioksiti tamamen stabilize ettim. Yani artık bir gün az, bir gün fazla, bir saat var, bir saat yok gibi dengesizlikler yaşamıyorum. Karbondioksit her saat stabil şekilde açık kalıyor ve sistemde dalgalandırma oluşturmamaya çalışıyorum. Çünkü BBA'nın sevdiği şey tam olarak bu. Dengesizlik. Özellikle karbondioksit dalgalanıyorsa bitkiler bir gün iyi çalışır, ertesi gün zorlanır. Bu da yosunlara alan açar. Önemli olan düzenli, stabil ve bitkilerin gerçekten kullanabileceği seviyede karbondioksit verebilmek. Şimdi gelelim herkesin merak ettiği kısma. Kimyasal müdahale. Siyah sakal yosunda en çok kullanılan yöntemlerden biri %3'lük hidrojen peroksit ile noktasal uygulamadır. Bunun dışında bir diğer yöntem de glutaraldehit bazlı sıvı karbon ürünleri. Ama burada hayati önem taşıyan bir şey söylemem gerekiyor. Hidrojen peroksit ya da glutaraldehiti tüm akvaryuma rastgele dökmüyoruz. Bu bir bakım rutini değil, bu bir hedefli müdahale. Yani elinde şırınga olacak, hedefin belli olacak ve sadece sorunlu bölgeye uygulayacaksın. Çünkü bu ürünler doğru kullanıldığında işe yarayabilir. Ama yanlış kullanıldığında canlılara, hassas bitkilere, karideslere ve filtrenin biyolojik dengesine zarar verebilir. Özellikle glutaraldehit konusunda çok dikkatli olmak lazım. Bazı sıvı karbon ürünleri BBA üzerinde gerçekten etkili olabilir. Ama bunu ne kadar çok dökersem o kadar iyi temizler diye düşünürsen bu sefer yosundan önce akvaryumun dengesini bozarsın. Ben bu tarz ürünleri ana çözüm olarak değil, son dokunuş olarak görüyorum. Adım adım sıralayalım. Numara 1. Sistemi toparlamaya başlayıp su değişimleri yapıyoruz. Atık yükünü azaltıyoruz, yemlemeyi kısıyoruz. Adım 2. Filtreyi temizliyoruz, fazla tortu ve atığı alıyoruz. Yoğun fosfat artışına karşı filtreye fosfat tutucu ekliyoruz. Adım 3. Karbondioksit eğer varsa stabilize ediyoruz. Adım 4. Bitkileri güçlendiriyoruz, yosun kaplı yaprakları buduyoruz. Adım 5. Sonra hala kalan inatçı bölgelere noktasal müdahale yapabiliriz. Uygulama yaparken de filtreyi ve dalga motorlarını kapatıyoruz. Su mümkün olduğunca hareketsiz olmalı. Böylece uyguladığımız madde direkt hedef bölgede kalır ve hemen tüm akvaryuma dağılmaz. Hidrojen peroksit kullanılacaksa 100 litre için günlük maksimum 20 mililitre ile 30 mililitreyi %3'lük hidrojen peroksit sınırını aşmamak önemlidir. Daha yüksek dozlar canlılar, bitkiler ve yararlı bakteriler için risk oluşturabilir. Kısa süre sonra yosunun üzerinde minik kabarcıklar oluştuğunu görebilirsin.
Bu normaldir. Siyah yosun yavaş yavaş kırmızımsı, pembemsi ya da gri beyaz bir hale dönmeye başlayacaktır. Bu renk değişimi genelde yosunun zayıfladığını gösterir. Yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra su değişimi yapmak iyi olur. Özellikle yoğun uygulama yaptıysan %30 ila %50 arası su değişimi sistemi rahatlatır. Ama tekrar söylüyorum, hidrojen peroksit ya da glütaraldehit de mucize değildir. Evet BBA'yı zayıflatabilir, evet kırmızıya çevirebilir ve evet bazı bölgeleri temizleyebilir. Ama tankın içinde aynı dengesizlik devam ediyorsa siyah sakal yosunu geri dönmek için sadece doğru zamanı bekler. Bu yüzden asıl sorun neyse onu çözmemiz gerekir. Bu yosun neden çıktı sorusunun cevabını arıyorsan az sonra soracağım soruları not al ve kendi akvaryumun için bir değerlendirme yap. Karbondioksit dalgalanıyor mu? Filtre mekanik olarak kirli mi? Tankta fazla atık var mı? Fosfat yükselmiş olabilir mi? Akvaryumda ölü bölgeler var mı? Ve bitkiler yeterince güçlü büyüyor mu? Ben kendi tankımda özellikle atık yükünü ve fosfat ihtimalini ciddiye aldım. Bazen siyah sakal yosun ışığı çok da umursamıyor gibi davranabilir. Özellikle sistemde ciddi bir dengesizlik varsa ışığı kıssam bile tamamen çözülmeyebiliyor. O yüzden ışığı kontrol altına almak gerekiyor ama tek çözüm olarak görmemek lazım. Ben BBA sorunu yaşarken ışık süresini düşürmeyi tercih ettim. 6 saat civarı iyi bir başlangıç süresidir. Sistem toparladıkça 7-8 saate çıkılabilir. Ama unutma, bitkiler o ışığı kullanabilecek durumda değilse o ışık bitkiye değil yosuna çalışır. Bu süreçte akıntı da çok önemli. Karbondioksit ve besinler akvaryumun her yerine ulaşmalı. Bazı bölgeler tamamen hareketsiz kalıyorsa BBA özellikle o alanlarda kendini gösterebilir. Amaç tankın içinde dengeli bir dolaşım sağlamak. Ne her yeri fırtına gibi çevirmek ne de bazı bölgeleri tamamen ölü bırakmak. Şimdi bütün bu anlattıklarımı toparlayalım. İlk hafta her gün yaklaşık %10 su değişimi yaptım. Manuel temizleyebildiğim bölgeleri diş fırçası ile temizledim. Sakal yosuna batmış bitkileri budadım. Çıkartılabilen kayaları dışarıda temizledim. Filtrenin mekanik kısmını temizledim. Filtreme fosfat tutucu materyal ekledim. Azot ve fosfat eklemeyi kestim. Mikro element ve potasyum ile daha kontrollü gübreleme yaptım. Karbondioksiti tamamen stabilize ettim. Işık süresini kontrol altına aldım. Gerekirse noktasal hidrojen peroksit veya glütaraldehit uygulamasıyla kalan yosunu zayıflattım. Bu yöntem bir günde mucize yaratmaz. Ama zaten akvaryumda kalıcı başarı genelde bir günde gelmez. Özellikle siyah sakal yosunu gibi inatçı bir problemde sabırlı olmak gerekiyor. Ama burada en büyük hata şu: panikleyip her şeyi aynı anda değiştirmek. Bir gün ışığı kapatmak, ertesi gün gübreyi tamamen kesmek, sonra büyük su değişimi yapmak, sonra yüksek doz kimyasal girmek. Bunlar BBA'dan önce akvaryumun dengesini bozar. Küçük ama düzenli hamlelerle ilerleyeceğiz. Çünkü yosun aslında bir sonuçtur. Tankın içinde bir şeylerin dengesiz gittiğini gösteren bir işarettir. Sen o işareti doğru okuduğunda çözüm de çok daha net hale gelir. Benim bu süreçte öğrendiğim en önemli şey şu oldu: siyah sakal yosununu yenmek için sadece yosunu öldürmeye çalışmamak gerekiyor. Sistemi yosunun sevmediği ama bitkilerin güçlendiği bir hale getirmek gerekiyor. Yani hedefimiz sadece temiz görüntü değil. Hedefimiz kalıcı denge. Ve eğer şu an senin tankında siyah sakal yosunu varsa şunu bil: bu hobiyi bıraktırmanı gerektiren bir şey değil. Bu akvaryumu sana bir yerlerde denge kaçtı deme şekli. Sen o mesajı doğru okursan bu savaşı kazanırsın. Eğer sen de siyah sakal yosunuyla uğraştıysan yorumlarda kendi deneyimini yaz. Hangi yöntem sende işe yaradı, hangisi hiç fayda etmedi? Belki senin tecrüben aynı sorunla uğraşan başka bir hobiciye yardımcı olur. Ben Enes, burası Sualtı Akademisi. Bir sonraki dalışta görüşürüz.